Bizim bildiğimiz deli, bizim bildiğimiz yeşil ve bizim bildiğimiz yıkıcı olan Hulk'ın varyantları acaba ne kadar güçlü, acaba nasıllar, acaba her bir evrende Hulk'ın varyantları nasıl gibi düşündüğüm için bu sefer dedim bunları sizinle paylaşayım. Bakalım Hulk'ın nasıl varyantları varmış. Ama ben videoya geçmeden önce isterseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, kanala yeniyseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız sevinirim dostlarım. İlk anlatacağım karakter Vahşi Hulk. Standart bizim bildiğimiz her şeyi yıkan, her şeyi parçalayan, bazen öfkesinden dolayı bütün her şeyi paramparça eden dostumuz. Ki zaten bu dostumuzun hikayesini hepinizin bildiğine eminim ama tekrardan anlatayım. Bildiğiniz gibi Bruce Banner ismindeki genç doktor dostumuz bir gün kendini feda etmiş ve ardından da gamma bombasına maruz kalmıştır. Tabi herkes onun öleceğini, herkes onun gideceğini ve hiç kimse onun hayatta kalmayacağını düşünse de dostumuz yine de hayatta kalmış ve ikinci karakteri olan Hulk ortaya çıkmış. Ardından Hulk tekrardan sakinleştiği zaman Bruce Banner'a dönüşüyor. Bruce Banner tekrardan sinirlenince Hulk'a dönüşüyor ve bu döngü tamamen bu şekilde devam eder. İkinci anlatacağım karakter Grey Hulk. İlk Hulk çıktığı zaman dostlarım yeşil değildi. Tabii ki de griydi. Grey Hulk normal Hulk'a göre çok daha güçsüz, çok daha alaycı ve çok daha manipüle edici bir karakter zaten. Artıyeten karakter Hulk kadar iri olmasına rağmen Hulk'ın çeyreği kadar güçlü diye bildiğimiz bir forma sahiptir ve karakter genelde en fazla stratejik gücüne ve zekasına güvenir. Yani onun için en güçsüz Hulk formunda desek yeridir. Çünkü karakter Hulk gibi kendi öfkesinden beslenmek yerine tam tersine kendi bilinciyle daha fazla kendini ön plana çıkarır. Sıradaki karakter ise Profesör Hulk. Say green. Green. Did you get that? Zaten Endgame filminde Profesör Hulk'u görmüştük dostlarım. Hatırlarsanız dostumuz Bruce Banner ve Hulk kendi zihinlerini birleştirmiş. Ardından da zihirlerini birleştirdikten sonra da ortaya Profesör Hulk çıkmıştı. Şimdi Profesör Hulk'un şöyle anlatmam gerekirse dostlarım sizlere. Bruce Banner'ın zekasına, Hulk'ın gücüne ve aşırı derecede kocaman bir kalbe sahip. Bruce Banner bir gün Hulk'la olan bu çelişkili ilişkisinden artık bıkıyor ve kendini gamma enerjisine maruz bırakıyor. Yavaş bıraktığı bu gamma enerjisi Bruce Banner'ı Hulk'la bir araya getiriyor ve kendisi Profesör Hulk oluyor ve tamamen Hulk'ın vücudu ile Doktor Banner'ın zekası bir araya geliyor ve Profesör Hulk ortaya çıkıyor. Ve bana göre soracak olursanız dostlarım en fazla beğendiğim Hulk varyasyonu desem yanlış olmaz. Sırada anlatacağım karakter ise Maestro Hulk. Dostlarım ve canlarım, Maestro karakterini şöyle anlatmam gerekirse size. Profesör Hulk'ı bilirsiniz dostlarım. Onda Hulk'ın bedeni ve Bruce Banner'ın zekası vardı. Burada Bruce Banner'ın zekası var ama yine de Hulk'ın bedeni var ve buradaki Hulk aşırı derecede zalim bir Hulk. Kendisi bir diktatör ve çevresindeki bütün süper kahramanları yenmiş. Ardından herkesi mağlup etmiş ve mağlup ettikten sonra da kendine dünyanın kralı unvanını takmış. Ardından bütün süper kahramanları öldürmüş. Ardından da gelen bütün süper kahramanları kendine köle halinde dünyada kendi himayesi altında tutmuştur. Karakterin en büyük özelliği sadece zalimliği değil dostlarım, aynı zamanda büyük zekasıdır. Yani en az Profesör Hulk kadar da zekidir kendisi. Sıradaki karakterimiz ise World Break Hulk. Yani dünya kırıcısı Hulk. Şimdi buradaki Hulk dostumuz nasıl bir Hulk diye soracak olursanız kendisi bizim bildiğimiz Planet Hulk ve World Hulk'ın öfkesine sahip. Ardından Hulk formunun ulaşabileceği en güçlü zirveye ulaşmış ve kendini öfkesine teslim etmiş ve karşısına hangi düşmanı çıkarsa çıksın ezici gücüyle, öfkesiyle ve dayanıklılığıyla ve vahşiliğiyle paramparça etmiş bir karakter ki zaten karakter genelde hangi çizgi roman serisinde ortaya çıksa genelde düşmanlara o kadar da fazla yaşayamıyor. Yani hangi düşman olursa olsun, nasıl olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun dünya kırıcısı Hulk herkesi yenebiliyor dostlarım neredeyse. Ve hiç kimseye de acıması yok. Sırada anlatacağım karakter ise Red Hulk. Yani Kırmızı Hulk. Şimdi Kırmızı Hulk'ı genelde General Ross olarak biliriz dostlarım. General Ross bildiğiniz gibi Hulk'ın peşine düşmüş ve tamamen Hulk'ı öldürmekte kafayı bulmuş bir generaldir ve ardından bir gün Hulk'ı öldüremeyeceğini, Hulk'ı yok edemeyeceğinin farkına varınca da kendisi Hulk'ın güçlerini kopyalamış ve ardından da Hulk'ı yok etmek için Hulk'a dönüşmüştür. Çok trajik bir olay olsa da kendisi Hulk'tan çok daha farklıdır dostlarım. Yani kendisi bedenini ateşe verip kendisi öfkesini çok daha hızlı bir şekilde artırabiliyor ve karşısındaki düşmanı genelde Hulk
Hulk gibi kendi fiziksel gücü yerine zihniyle, gücüyle, aklıyla ve bugüne kadar yaşamış olduğu o bütün stratejik deneyimde yenmeye çalışır ki zaten karakter silah kullanır, karakter strateji kullanır ve karakter kendi karşısındaki düşmanı öldürebilmek için dostlarım hemen hemen her şeyi kullanır. Ki bu da onu çok çok tehlikeli yapar. Sıradaki karakterimiz ise İmparator Hulk. Şimdi dostlarım ve canlarım, bir Hulk düşünün ki ölümden döndükten sonra insaniyet namına hiçbir şey içinde kalmamış ve çevresindeki herkes ondan aşırı derecede korkuyor çünkü karakterin bir sınırı yok ve karakterin bir ayarı yok dostlarım. Hulk'un bu formu aşırı derecede şeytani. Çevresinde kim olursa olsun, ne olursa olsun ve kim olursa olsun daima öldüren, hiçbir şekilde bundan vicdan azabı çekmeyen ve hiçbir şekilde çevresindekilerini umursamayan, artıyeten bildiğiniz gibi hemen hemen bütün Hulk formlarının bir insan bir de Hulk formu vardır. Yani bu bütün Hulk varyantları için neredeyse geçerlidir. Ama bu Hulk formu öyle değildir. Yani bu Hulk öldükten sonra tekrardan geri geliyor. Ama hatalı bir şekilde geri geliyor. Çünkü geri geldiği esnada fark ediyor ki bizim sevgili dostumuz Bruce Banner'ın kendisi geri gelmemiş ve Bruce Banner'ın kişiliği olmadığı için artıyeten Hulk'ın da sadece içinde öfkesi, sadece nefreti ve sadece içinde o yabanilik kaldığı için Hulk'ı zapt etmek, hele ki Hulk'la başa çıkmak her zamankinden neredeyse imkansız oluyor. Bu yüzden kim gelirse gelsin, ne gelirse gelsin, nasıl bir kötülük ya da nasıl bir tehdit gelirse gelsin, Hulk'a saldırdığı zaman ve Hulk'ı öldürmeye, hatta bayıltmaya, hatta ve arta durdurmaya çalışsa bile yine de başaramıyor ve Hulk her birisini tek tek öldürüyor. Ta ki dünyayı yok edene kadar. Sıradaki bahsedeceğimiz karakter ise She-Hulk. Bu ablamız dostumuz Bruce Banner'ın kendi kuzenidir ve bir gün Bruce Banner'la yolları kesiştiği esnada Bruce Banner'ın kanı üstüne damlar ve serüven oradan başlar. Ablamız bir süre Bruce Banner abimize takılır ve Bruce Banner ona güçleri nasıl kontrol etmesi gerektiğini, neler yapması gerektiğini ve nasıl daha iyi bir Hulk olması gerektiğini anlatır. Tabi bu zaman içerisinde ablamız yeni güçlerine Bruce Banner'dan çok daha rahat bir şekilde alışır. Çünkü bildiğiniz gibi Bruce Banner'ın Hulk denilen bir kişiliği vardı ama She-Hulk'ın o tarz bir kişiliği olmadığı için kendi karakteri sağlam bir şekilde devam eder. Ardından kendisi avukat olduğu büroda süper kahramanları savunmak için oluşturulan bir yere alınır ve orada devam eder. Tabi bir sürü kişiyle karşılaşır, bir sürü kişiyle tanışır ve ardından bir sürü de zorluk çeker ki zaten She-Hulk dizisi çıktı. Eminim ki siz de izlemişsinizdir. İzlemeyenler için daha fazla spoiler vermeyeyim. Evet dostlarım ve canlarım, aşağı yukarı size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarımı en az siz de kendi düşünceleriniz kadar beğenmiş ve sevmişsinizdir. Eğer sizin de bu tarz içerikleri seviyorsanız eğer aşağıdan ufak bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu serinin devamı gelsin diye aşağıdan ufak bir yorum da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.